Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte erik tart yapacağız. Böyle lezzetine hayran kalacağınız bir tarif olacak. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem. Baştan söylemiş olayım. Evet, şimdi dilerseniz fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Direkt tarifime geçmek istiyorum. Önce sosumuzu hazırlamakla başlayalım tarifimize. Diğer malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet, şimdi eriklerimizin çekirdeğini çıkartalım ve küçük olacak şekilde doğrayalım. Böyle tüketemediğiniz yumuşamış eriklerinizi bu tarifle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel oluyor. Daha önce de denemiştim bu tarifi. Gerçekten de çok güzel oluyor. Zaten daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde küçük küçük doğrayalım. Ben elimde doğruyorum. Sizler dilerseniz tahtada da doğrayabilirsiniz. Evet, tamam, hepsini sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitirdim. Şimdi üzerine bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum ve ocağımın üzerine alacağım. Yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. İsteğinize bağlı 2 yemek kaşığı da ceviz kullanabilirsiniz. Ben ceviz kullanmak istemediğim için ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, ceviz kullanırsanız cevizinizi eriğimizin içine katacaksınız arkadaşlar. Öyle pişireceksiniz, bilginize. Evet, sosumuz tamamen yumuşayıncaya kadar pişti. Suyunu da tamamen çekti. Asla sulu olmamalı. Suyunu tamamen çekmeli eriğimiz. Bunu da hemen belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatacağım ve tamamen soğumaya bırakacağım. Biz de bu arada hamurunu yoğuralım. Evet, hamurumuz için bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 125 gram da margarin ilave ediyorum. Evet, margarinimizi normalde eritmememiz lazım. Oda sıcaklığında olması lazım arkadaşlar. Ama ben akşamdan çıkartmayı unuttuğum için eritmek zorunda kaldım. Sizler oda sıcaklığında eritip de kullanın. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Bir de margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Evet, 2 yemek kaşığı da buğday nişastası kullanıyorum. Mısır nişastası da olur. 2 tane oda sıcaklığında yumurta ilave ediyorum. 1 çay bardağı şeker ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da su ilave ediyorum. Aslında su yerine yoğurt kullanmamız gerekiyordu. Ama ben suyla yapmak istedim. Çünkü neden suyla yapmak istedim arkadaşlar? Suyla yapılan tartlar daha kıyır kıyır oluyor. Sizler de deneyince göreceksiniz. Suyla yapılan tartın daha kıyır olduğunu. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yine de tamamen tercihinize kalmış. Eğer su kullanmak istemiyorsanız 1 yemek kaşığı yoğurt kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi de olur, fark etmez. Üzüm veya elma sirkesi olması. Evet, burada 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin, yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden, unumuzun markasından veya cinsinden de değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda, bilginize.
Evet, kalan unumu da ilave ediyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım, bilginize. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu kıvamda olacak, bilginize. Evet, şimdi ben hamurumun 1/3'ünü böleceğim ve poşetimin içine ilave edip derin dondurucuma kaldıracağım. Biraz sertleşmesi için, çünkü tartımızın üzerine rendeleyeceğim. Evet, şimdi ben böyle bir kalıbımın içine hamurumu ilave edip yayacağım. Sizler farklı kalıplarda da yapabilirsiniz. Ben bu kalıbımda yapmak istedim. Evet, bakar mısınız? Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki hiç zorlanmadan kendiliğinden yayıldı. Evet, tamam, yeterli. Kalıbımın genişliğinde hamurumu düzledim. Şimdi buzluğa katmış olduğumuz hamurumuz biraz sertleşsin. Sonra kalan aşamasına devam edeceğim. Evet, hamurumuz yeterince sertleşti. Şimdi sosumuzu ilave edelim. Evet, hemen böyle dağıtalım eşit olacak şekilde. Evet, tamam. Şimdi böyle eşit olacak şekilde hamurumuzu rendeleyelim. Evet, tamam, hemen şöyle düzlemek istiyorum. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, tartım daha yeni pişti. Fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis aşamasına geçeceğim. Evet, tartımız tamamen soğudu. Hemen şöyle göstereyim dilimlemeden önce. Evet, şimdi dilimleyeceğim. Evet, tamam.
Şimdi böyle bir dilim almak istiyorum servis tabağımın içine. Evet, hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir tarifi oldu ki kesinlikle asla kaçırmanızı tavsiye etmem. Böyle kıyır kıyır asla hamursu olmayan bir tarifi oldu. Bence eriğin zamanı geçmeden kesinlikle bu tarifi denemelisiniz arkadaşlar. Benden söylemesi. Evet, hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Evet, hemen böyle bir çatalla da göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız içinin kıyırlığına, asla hamursu değil ve altı da üstü de çok güzel kızarana kadar pişmiş. Kesinlikle çok beğeneceğiniz ve lezzetine hayran kalacağınız bir tarif oldu. Hemen böyle ben bir tadına bakmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani kesinlikle ekşiyle tatlının vermiş olduğu o lezzet çok farklı bir tat vermiş ve o kadar güzel olmuş ki kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Her zaman yapmak isteyeceğiniz ve lezzetinden asla vazgeçemeyeceğiniz bir tarifi oldu. Kesinlikle. Evet, sizler böyle son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına belirtirseniz elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Ve ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsak eğer hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.